Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çocukların lezzetine bayıldığı nefis süt dilimi tarifiyle geldim. Sadece çocuklar değil, yetişkinler için de nefis bir lezzet. Kullandığım malzemeler açıklama kısmında mevcut. Hemen tarifimin yapımına başlamak istiyorum. Kullandığım malzemeler oda sıcaklığında. Buna dikkat etmenizi öneririm. Böylelikle kekiniz çok daha yumuşak olacaktır. 3 adet oda sıcaklığındaki yumurtayı karıştırma kabına aldım. Üzerine 1 çay bardağı toz şekeri ekleyerek çırpıyorum. Karışımın rengi beyazlayıp kıvamı krema kıvamına gelinceye kadar çırpmaya devam edelim. Kullanmış olduğum çay bardağının ölçüsü 100 ml, su bardağının ölçüsü de 200 ml. Birazdan su bardağıyla da malzemeler ekleyeceğim, unu ekleyeceğim. Bunu da burada belirtmiş olayım. Ortalama 3 dakikanın sonunda geldiği hal bu. Karışım beyazladı ve krema kıvamına geldi. 3-4 dakika çırpmanız yeterli olacaktır. Diğer malzemeleri ekliyorum. 1 çay bardağı sütü, üzerine 1 çay bardağı sıvı yağı ilave ediyorum. Bu sıvı malzemeleri ekledikten sonra şöyle bir kısaca karıştırmamız yeterli olacaktır. Geriye kuru malzemelerimiz kaldı. Çoğu kek tarifimde de belirttiğim gibi kuru malzemeleri eleyerek ekliyorum. 1 su bardağı unu ilave ettim. Üzerine 2 dolu yemek kaşığı kakaoyu ekliyorum. Ardından birer paket hamur kabartma tozu ve vanilyayı ekleyerek eleyerek karışımın içerisine ilave ediyorum. Cıvık bir karışım olacak. Normal kek harcıyla kıyasladığımızda bu harcın karışımın cıvık olduğunu göreceksiniz birazdan. Şöyle mikserle yarım dakikadan biraz fazla çırpıyorum. Çok uzun süre çırpmıyorum ki yumurta ile şekerin karışımı ile oluşan hacimli hal sönmesin. Böyle malzemeler tamamen birbirine girişince içerisinde pürüz kalmadığını gördüğümde mikserle çırpma işlemini sonlandırıyorum ve spatula ile kenarlarını toparlıyorum. Çok uzun süre çırpmıyorum bu aşamada. Kenarlarından şöyle dairesel hareketlerle alttan üste doğru toparlıyorum spatula ile. Ardından fırın kabına alacağım. Az önce de belirttiğim gibi kıvamı daha cıvık, gördüğünüz gibi böylelikle yumuşacık sünger gibi olacak kekimiz. Şöyle fırın kabının içerisine yağlı kağıdı yerleştirdim ve kek harcını içerisine alıyorum. Her yeri eşit kalınlıkta olacak şekilde spatula ile dağıtıyorum. Bu aşamada özenli davranalım. Cıvık olduğu için gerçi güzel bir şekilde dağılıyor ama şöyle her yerine dağıttıktan sonra birazdan fırın tepsisini birkaç defa tezgaha vuracağım. Hem bu daha eşit dağılmasını sağlayacak hem de içerisindeki hava kabarcıklarının çıkmasını sağlayacak. Fırınımı da 180 derecede ısıttım. Önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırında kekimi pişmeye gönderdim. Diğer tarafta kremamı hazırlıyorum. 1 paket toz krem şantiye aldım. Üzerine 1 paket sıvı kremayı ekliyorum. Kremam soğuk, buzdolabından çıkarttım. Ardından mikserle çırpıyorum. Güzelce koyulaşsın kıvamı. Katı bir kıvama gelsin. Süt yerini krema ile hazırlıyorum. Böylelikle hem lezzeti daha yoğun, daha güzel oluyor. Siz de o şekilde yapın. Krem şantiyi sütle hazırladığımızda biraz daha böyle cıvık bir kıvamda oluyor biliyorsunuz. Bu şekilde krema ile yaptığımızda hem lezzeti daha güzel oluyor kesinlikle, hem de kıvamı daha koyu oluyor. Bunun içerisine çikolata ekleyebilirsiniz isterseniz. Ben sade bir şekilde kullanacağım. Benim fırınımda tam olarak 12 dakikada istediğim şekilde kekim pişti. Fırın kabında bırakmak istemedim. Şöyle tezgaha aldım ki hızlı bir şekilde soğusun. Tamamen soğuduktan sonra, oda sıcaklığına geldikten sonra şöyle kenarlarını bıçakla kesiyorum, düzeltiyorum ki süt dilimlerim daha muazzam gözüksün. Kesmeden de yapabilirsiniz ama görüntüsü şimdi benim yaptığımda olduğu gibi düzgün olmayabilir. Bu kenarlarından kalan kekleri sonra kullanabilirsiniz de tüketebilirsiniz de. Çocuklar için güzel bir alternatif oluyor. Oğlum hemen bu kenarından çıkanları hızlıca yiyiverdi. Çok lezzetli bir kek çünkü. Ardından üzerindeki yağlı kağıdı ters çevirerek çıkarıyorum. O da çok kolay bir şekilde çıkıyor. Kekim soğuk olduğu için kek sıcakken kesinlikle yağlı kağıttan ayırmaya çalışmayın. Dağılabilir kekiniz. Ardından şöyle ortadan 2 eşit parçaya bölüyorum. 2'ye ayırıyorum kekimi. Kekimin yumuşaklığını şöyle ayırırken daha iyi anlıyorsunuzdur eminim.
Üzerine de kremamı dağıtıyorum. Tek tarafına kremanın tamamını ekliyorum ve dağıtıyorum. Bu karışımın içerisine, kremanın içerisine dilerseniz bal ilave edebilirsiniz. Az önce belirttiğim gibi çikolata parçaları ekleyebilirsiniz ya da rendelediğiniz çikolatayı ekleyebilirsiniz. Damak tadınıza göre çeşitlendirebilirsiniz. Ben böyle sade hazırlamak istedim. Her yerine gelecek şekilde eşit kalınlıkta dağıtmaya çalışıyorum kaşığın arkasıyla. Ardından yarım keki de diğer parçasını da üzerine yerleştiriyorum. Geriye sadece dilimleme aşaması kalıyor. Kenarlarını kestiğim için benzer kalınlıkta gözüküyor gördüğünüz gibi. Normalde pişme süresinde bu uç kısımları biraz daha ince kalıyor eğer kesmezsem. Dilediğiniz boyutlarda dilimleyebilirsiniz. Ben şöyle üçgen şekilde dilimlemek istedim. Dilerseniz dikdörtgenler, kareler olacak şekilde de dilimleyebilirsiniz. Çok fazla dağılmaması için keskin bir bıçak kullanmanızı öneririm bu aşamada. Şöyle 3 ayrı parçaya ayırdıktan sonra üçgenler oluşturacağım ve o şekilde servis edeceğim. Dilimledikten sonra hemen servis etmiyorum çünkü biraz daha buzdolabında dinlendiğinde lezzetinin çok daha güzel olduğunu düşünüyorum. Her bir bıçak darbesinde bıçağınızı temizlemenizi öneririm. Ben az önce dilimlerken onu bir defa atladım ve hoş bir görüntü olmuyor gördüğünüz gibi. Çünkü krema bıçakta kalabiliyor. Bunun için her bir bıçak darbesinden sonra peçeteyle bıçağınızı silerseniz görüntü daha muazzam olacaktır. Bu kısmı da dilimlerken göstereyim. Daha da fazla uzatmadan sizlere veda edeceğim. İç dokusunu da gösterdikten sonra. Başında da belirttiğim gibi çocuklar zaten bu tarz lezzetlere bayılıyorlar. Hazırını almaktansa bu şekilde hazırlamak çok daha makul bence. Lezzeti harika oluyor. Şöyle elimle kopararak iç dokusunu göstereceğim sizlere. Sünger gibi dış keki, harika dolgusuyla nefis süt dilimi tarifimi mutlaka deneyin derim. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Yeni videolarda görüşünceye dek sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşça kalın.